Herkese merhaba. Bu videoda çok önemli bir konu konuşacağız. Hani bana hep soruyorsunuz ya, Fulya Hanım işte Dubai'den şöyle bir iş teklifi aldım, maaş da bu kadar. Sizce geçinebilir miyiz? Ya da hayat pahalı mı? Şu ne kadar, bu ne kadar? Ne kadar bir maaşla gelmek gerekir gibi. Bunlar çok kişisel ve sizin beklentilerinize, yaşam tarzınıza göre değişebilen şeyler. O yüzden ben bu videoda size en güncel maliyetleri anlatacağım. Vereceğim fiyatlar genel olarak temel ihtiyaçları kapsayacak, kendi yaşam standartlarımıza göre bu şekilde olan maliyetler. Siz bunları ortalama olarak düşünebilirsiniz ya da mümkün, bu kadara geçinmekle mümkün gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki bunun çok daha azı da mümkündür. Çok daha fazlası da tabii ki mümkündür, imkanlarınız yetiyorsa. Kendi ailemizin düzeninden yola çıkarak size mümkün olduğunca parametrik bir şekilde vereceğim maliyetleri. Böylece siz kendi hayat tarzınıza göre onları çarpıp, bölüp, toplayıp aylık ya da yıllık maliyetlere ulaşabilirsiniz. Ve bütün rakamları da dirhem olarak paylaşacağım. Yani buranın resmi para birimi olarak. TL'ye çevirmeyeceğim. Kur değişebiliyor çünkü. Ve çok kısa bir süre içinde bile benim söylediğim TL rakamlar çok alakasız ve kafa karıştırıcı hale gelebiliyor. Ya da dolar olarak da vermeyeceğim. Çünkü yani her şeyi bölmem, çarpmam lazım. Eğer burada yaşamayı düşünüyorsanız zaten sizin de buranın para birimine aşina olmanız lazım. O yüzden her şeyi ben buranın dirhem birimiyle size anlatıyor olacağım. Öncelikle biz 3 kişilik bir aileyiz. Şu anda 6 yaşında olan bir çocuğumuz var, okula gidiyor. Ayrıca bir kedimiz var. Sağ olsun sadece yıllık aşıları ve işte maması falan dışında bir masrafı olmayan bakıcımız var. Şehrin biraz daha iç tarafına doğru Mudon bölgesinde Arabella'da yaşıyoruz. 3+1 bir townhouse'da yaşıyoruz. Bulunduğumuz bölgenin de en iyi kiralarından birini veriyoruz diyebilirim. Çünkü en küçük layout. O yüzden de daha düşük kiraya çok bir ev yok yani civarımızda açıkçası. Oğlumuz eve en yakın olan okula gidiyor. Hatta yürüme mesafesine genelde yürüyerek gidiyoruz. 2 tane arabamız var mecburen. Çünkü Dubai'de her yere arabayla gidiliyor ve mesafeler çok uzun. Ama böyle sık sık işte sıfır araba alalım, ondan sonra onu satalım, değer düşüşü olsun ama önemli değil falan, öyle bir kafada da değiliz. Mümkün olduğunca kenara para koymaya çalışan, o koyduğu paralarla yeni yatırımlar yapmaya çalışan, günlük hayatında da evet biraz keyfine de bakan ama o keyifleri de çok uçuk olmayan insanlarız. Şimdi maliyetlerdeki en büyük kalemden başlıyorum. Kira. Bizim şu an ödediğimiz kira 143 bin dirhem olduğu yeni. Tüm bu artışlarla beraber. Ama bizim yaşadığımız eve yeni bir kiracı girse onun ederi 170 bin dirhem falan. Benzer 3 odalı townhouse'lar bizim bulunduğumuz yerde 170 binden işte 200 bin, 250 bin lira falan çıkıyor. Biraz daha şehrin merkezine giderseniz, işte Dubai Hills'a giderseniz, JBR'a giderseniz, ya Jumeirah'ya falan giderseniz tabii ki bunun kat kat fazlası olan kiralarda ödemeniz gerekebilir. Kirayı 200 bin dirhem diyelim yıllık. Okullarla ilgili videolarda bahsetmiştim. Sınıfa göre çok değiştiren okullar var. Bizimki gibi Efes Su'dan yani ilk giriş sınıfından işte ilk 6 sene, 7 sene hatta 8 seneye kadar aynı olan okullar var. O yüzden ona göre de çok değişiklik gösterebilir. Bizimkisi mesela British Curriculum bir okul. Ve çok pahalı tarafta olmadığını söyleyebilirim. Biz 48 bin dirhem veriyoruz okul ücreti olarak yıllık. Sizi memnun edecek seviyedeki okullarda belki 40 bine falan düşürmek mümkün olabilir. Daha yukarısıysa 70 bin, 80 bin, 100 bin oralara kadar çıkabiliyor. Bu sadece eğitim ücreti, yemek dahil değil. Her okulda var mı bilmiyorum ama bizim okulda yemek alma şansımız da var okuldan. Bunun da maliyeti günlük 30 dirhem falan oluyor. Ama biz bunu yapmıyoruz, evden koyuyoruz. Eğer servise yazdırırsanız da servislerinde ortalaması genel olarak 7 bin 9 bin dirhem arasında yine yıllık olarak. Faturalara geçiyorum. DIVA faturası yani elektrik, su artı housing fee. Yani devletin bir şekilde bizden aldığı vergi aslında expat vergisi. Bu kiranıza göre çok değişiyor. Yazları artıyor, kışları düşüyor. Çünkü evin klima ücreti de DIVA'ya ve elektrik hanesine yazılabiliyor. Bazı evlerde Empower, Emicool gibi dışarıdan bu soğutma hizmeti için bir fatura ödemeniz gerekebiliyor. Bizim evimizde elektrik kullanıyoruz ocak için ama gaz olan evler var. Gazlı olan evlerde işte aylık 50 dirhem falan da bir gaz için ödeme yapmanız gerekebiliyor. Tüm bunları baz aldığımızda
Biz kendi evimize yazları en yüksek yani 1600 dirhem, kışları da yani yılın en düşüğünde 800 dirhem civarı ödüyoruz. Ev interneti eskiden çoğu yerde hangi operatörden alacağınız çok belliydi ve onun dışına çıkamıyordunuz. Artık öyle bir durum çok kalmadı bildiğim kadarıyla. Biz şu anda notlarıma bakıyorum. Ev internetine 400 dirhem ödüyoruz aylık. Mobil internetlerimize, mobil pakete ise zamanında bunu çok iyi bir şey denk getirmiştik. Bu belki hani bir 100 dirhem, 150 dirhem fazlası olabilir şu anda. Ama biz her bir cep telefonu başına 200 dirhem ödüyoruz yine aylık olarak. Ev ihtiyaçları ve mutfak alışverişine geçiyorum. Biz daha çok evde yemek yiyoruz. Evde yemek yemeyip dışarıda yemek yediğimiz zamanlarda bu ev ihtiyacı ve mutfak alışverişi çok da fazla düşmediğini fark ettim. Ama dışarıda yemek yemek çok pahalı bir şey. O ciddi bir kalem oluşturuyor bütçede. Neyse, aylık olarak baktım. Hem Aralık ayına özür dilerim, full burada olduğumuz, tatile falan gitmediğimiz bir Kasım ayına baktım. Bir de böyle Ocak ayına biraz daha tatil şeysi falan olan dışarıya da çıktığımız aya baktım. Onları karşılaştırdım. Ve ortalama olarak aylık 4500 dirhem harcıyormuşuz. Normal süpermarket alışverişi, rutin ihtiyaçlar, evin ihtiyaçları için. Buna şey dahil değil, işte kanun odasını yenilemeye karar verdiysem aldığım mobilya ya da işte o tip hani büyük kalemler buna dahil değil. Arabaya gelirsek, eğer burada sıfır bir araba almak isterseniz, şu an zaten Çin markaları çok yaygın ve rahatlıkla işte 100 binlerden başlayarak sıfır bir araba alabilirsiniz. Ama onun sıkıntısı da değerleri çok çabuk düşüyor. Hele ki daha iyi bir marka bir araba alırsanız değeri direkt düşüyor. Neyse bu başka bir konu. 100 bin diyebiliriz. Eğer ikinci el alırsanız da böyle güzel markalı ama hatta lüks sayılabilecek ama biraz eski arabaları 50 bin, 60 bin, 70 bin liraya bile bulmanız mümkün. Daha da düşük bütçeli bir şey bakıyorsanız 30 bin, 35 bine gayet normal güzel bir araba bulabilirsiniz ikinci el olarak. Bunun üzerine tabii servis, yıllık servis, sigorta, benzin, salik, park, tamir gerekiyorsa onları hep ekstra olarak düşünmeniz lazım. Ve dışarıda yeme içme. Burada size porsiyon bedeli söyleyeceğim. Siz oradan çarpın ve kendi aileniz için ve kendi dışarıda yeme sıklığınız için ne kadar para harcayacağınızı bulun. Şu anda gidip bir Türk kahvaltısı da yapsanız, işte ne bileyim bir avokado tost yanına bir kahve de alsanız ya da işte böyle ufak bir tavuklu, etli falan bir tabak ya da bir burger ya da bir makarna yanına bir tane içecek de alsanız en az 70 dirhem ödüyorsunuz kişi başı. Karnınızı doyurmanın maliyeti yani 70 dirhem. Buna tabii McDonald's'ı ya da işte alacağınız ufak bir şavarmayı falan saymıyorum. Onlar daha uygun maliyetli mutlaka. Bunu ben normal hani güzel dışarıda karın doyurmalık değil de keyif almalık yiyeceğiniz bir yemek için söylüyorum. 70 dirhemden başlıyor. Tabii bu 110 dirhem, 150 dirhem yanına alacağınız şeyler ek olarak ya da işte bir brunch'a giderseniz çat diye bir 500 dirhem verebilirsiniz. Daha güzel bir yere gidip işte yanına tatlı da söyleyelim, hadi bir de kapanış kahvesi yapalım falan derseniz o zaman 200 dirhemlere falan da çıkabilir kolaylıkla. Buraya kadar bahsettiklerim burada yaşarken kaçınılmaz olarak katlanacağınız maliyetlerde. Şimdi buna ek şeyleri ekleyeceğim. Yani olmasa da olabilir ama varsa ne kadar ödeyeceksiniz? Örneğin bakıcı ya da yardımcı. Çok nadir koşullarda çok fazla kalifiye olmayan ve sadece evin işte temizliğiyle, bakımıyla ilgilenen, çok böyle fazla şey beklemeyeceğiniz tarzda bir yardımcıya 1800-2000 dirhem gibi bir şey de ödeyebilirsiniz. Ama genelde bütün maliyetleri katarsak işte bu kişinin vize maliyeti, evde yediği içtiği sizle beraber, uçak parası, ajansa ödüyorsanız ajansa ödediğiniz paralar falan kattığınızda bu iş genelde 3000 dirhemden başlıyor. 4000 dirhem, 5000 dirhem oraları bulabiliyorsunuz kolaylıkla. Eve böyle haftada bir iki temizlikçi çağırayım derseniz de o zaman genelde 2 saatlik ücreti 100 dirhem falan oluyor. Kurslar. Çocuğunuz okul çağındaysa ve 4 yaşını 5 yaşını geçtiyse o zaman yine ya okul üzerinden bu extracurricular aktiviteleri alıyorsunuz ya da dışarıda kurslara yazdırıyorsunuz genelde ve yazdırırsanız bu derslerin ders başına
maliyetleri 120 dirhemle 170 dirhem arası değişiyor diyebilirim. Ama daha pahalısını bulmak da tabii ki mümkün. Tüm bunlara ek olarak sağlık sigortanıza bağlı olarak farklı maliyetleri olabilir size. Tatiller, ülkenizi ziyaret etmek için alacağınız uçak biletleri, ki Türkiye biletleri gerçekten çok pahalılaştı. Buradan çok fazla ilgi olduğu için muhtemelen ve oradan da çok fazla ilgi buraya olduğu için tabii. Bu tatillerin ücretleri, işte vize başvurusu ücretleri, bunları saymadım. Yapacağınız ekstra aktiviteler, işte tema parklara gitmek, Ski Dubai'ye gitmek, Global Village'e gitmek falan, bunlar yok bu maliyetlerin içinde. Ve de ev için yapacağınız daha büyük maliyetleri katmadım. Yeni bir mobilya, yeni bir beyaz eşya falan, bunları katmadım. Ama şöyle söyleyebilirim, sıfırdan 3 oda bir evi döşeseniz her şeyiyle şu an muhtemelen 20 bin, 25 binden falan başlıyordur. 25 bin dirhemden başlıyordur. Sizin o asgari şeyleri almanız, işte çekyat, yatak, televizyon, çamaşır makinesi falan, bunların hepsini kattığınızda 20-25 bine çok büyük ihtimalle halledebilirsiniz. Bunlara göre buyurun hesaplayın. Ne kadara Dubai'de geçinebilirsiniz ve ne kadar bir maaş almanız gerekiyor? Eksik kalan, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara her zaman ekleyebilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Eğer sizin için faydalı olduysa lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim buraya kadar dinlediyseniz. Görüşmek üzere.